Merhabalar. Bugün çocuklarda astım nedir, belirtileri nelerdir, teşhisi nasıl konulur, tedavisi nasıl yapılır? Bütün bunları konuşacağız. Öncelikle astımın ne olduğuyla başlayalım. Astım denilince özellikle genetik ve çevresel faktörler sonucu bronşlarda enflamasyon dediğimiz iltihaplanma neticesinde tekrarlayan öksürük, hırıltı, nefes sıkışması gibi belirtilerle kendini gösteren hastalığa biz astım hastalığı diyoruz. Peki astımın sıklığı ne kadar? Yaklaşık olarak her 10 çocuktan birinde astım hastalığı vardır. Bu çeşitli bölgelerde farklılık gösterebilir. Çocuklarda %20'ye kadar olduğu bildiriliyor. Bu sebepten dolayı astım hastalığı çok sık görülen bir hastalıktır. Peki astım hastalığının belirtileri neler? Ne zaman şüphelenmemiz lazım astım hastalığından? Öncelikle astım hastalığı kendini sık sık olan öksürükle göstermektedir. Bunun dışında akciğerde hırıltı olabilir ve özellikle bu hırıltı çocuk oyun oynadıktan sonra oluyorsa, top oynadıktan sonra, merdiven çıktıktan sonra oluyorsa aklımıza astım hastalığı gelmeli. Özellikle gece uykudan uyandıran bir öksürük de astım hastalığının tipik belirtisidir. Peki bu gece uyandıran öksürük nasıl oluyor? Hemen yatar yatmaz değil de yattıktan 1-2 saat sonra oluyorsa, gece yarısı uykudan uyandırıyorsa bu da tipik astım hastalığının belirtisidir. Ve sabah kalktığı zaman da öksürüğün olması önemli bir bulgudur. Sonuç olarak hemen yatar yatmaz değil, yattıktan 1-2 saat sonra olan, gece uyandıran, sabah ortaya çıkan öksürükte astım hastalığı aklımıza gelecek. Ve gribal enfeksiyon her ay 2 kez akciğerlere iniyorsa, enfeksiyonlar genelde akciğere indikten sonra 8-10 günden fazla öksürük belirtileri devam ediyorsa yine aklımıza astım hastalığı gelecek. Ve astım hastalığı belirtilerinden bir tanesi de genelde bu astım hastalığı belirtilerin yanında çocuklarda egzama da vardır, alerjik nezle de vardır. Bunlar da varsa astım hastalığını daha çok düşüneceğiz. Ve özellikle astım hastalığı tedavisi için kullanılan sprey veya buhar şeklindeki tedavilerle astım hastalığının belirtileri yani öksürük, nefes sıkışması gibi belirtileriniz rahatlıyorsa yine aklımıza astım hastalığı gelmeli. Ve özellikle de anne veya babada astım, alerjik nezle, egzama gibi bir alerjik hastalık varsa yine astım hastalığı için bir risk faktörü olarak düşünebiliriz. Peki astım hastalığının belirtileri var. Ne yapmamız gerekiyor? Bir kere çocuklarda astım hastalığının belirtileri varsa bunun teşhisinin konulması gerekir. Çünkü başka hastalıkların belirtileriyle de benziyor. Bu sebepten dolayı öncelikle bir astım hastalığının teşhisinin konulması gerekiyor. Bunun için çocuklarda çocuk alerji uzmanı, yetişkinlerde yetişkin alerji uzmanları tarafından değerlendirilmesi önemli. Neden astım hastalığı alerji uzmanlarınca olmalı özellikle çocuklarda? Çünkü çocuklardaki astımın büyük bir oranı alerji nedeniyle oluşmaktadır. Bu sebepten dolayı çocuk alerji uzmanının değerlendirmesi önemli. Çocuk alerji uzmanı tarafından değerlendirilirken özellikle alerji testleriyle değerlendirilmesi ve alerji aşısının gerekip gerekmediği gibi bazı konularda daha deneyimli olmasından dolayı önemli. Peki çocuk alerji uzmanına gelirken nelere dikkat etmelisiniz? Öncelikle gelirken son bir hafta içinde ağızdan kullanılan soğuk algınlığı şurupları, alerji şurupları, tabletleri, bu tür ilaçları kullanmayın. Çünkü geldiğinizde ciltten alerji testi yapılacak olursa bu ilaçların bir hafta önceden kesilmesi gerekir. Ancak antibiyotik, nefes yoluyla alınan spreyler, buhar tedavileri testi etkilemez. Onun için onları kesmenize gerek yok. Ve daha önce yapılmış tahlilleriniz varsa, çekilmiş filmleriniz varsa onları da getirin. Doktorunuz öncelikle bir astımı belirtileri var mı yok mu değerlendirir. Anne babada hastalıkla alakalı, alerjik hastalıklarla alakalı belirtiler var mı onları değerlendirir. Daha sonra da çocuğumuzun muayenesini yaparak başka hastalıklar açısından
belirtiler var mı yok mu değerlendirmesi gerekir. Yani parmaklarında çomaklaşma var mı? Göğüste bir deformite var mı? Bunları değerlendirmesi gerekir. Dinlemekle akciğerlerde bir sıkışıklık var mı? Çünkü astım hastalığında her zaman sıkışık olmayabilir. Bu öksürük olduğu zamanlar akciğerde belirti olur ama başka zamanda belirti de olmayabilir. Yani akciğer muayenesi normal olması astım hastalığı olmadığını göstermez. Bunları değerlendirdikten sonra çocuğumuzun teşhisini koymak açısından bazı testler yapılması gerekir. Bunlardan en önemlileri alerji testleridir. Ciltten yapılabilir, kandan yapılabilir. Bu yapılan testlerle özellikle ciltten yapılan alerji testleriyle neye karşı alerjiniz olduğu ortaya çıkarılmaktadır. Neye karşı alerji olduğunuzun ortaya çıkarılması korunma açısından önemli. Yani bu alerjilerden nasıl korunalım? Bunların değerlendirilmesi gerekiyor ve bu alerjiler gerçekten astım hastalığına neden oluyorsa bu alerjenlere karşı alerji aşısının yapılma kararı da verilebilir. Ve hangi alerjenlerin alerji aşısı içinde bulunması gerektiği değerlendirilmesi gerekiyor. Bu açıdan alerji testleri önemli. Diğer önemli test de solunum fonksiyon testidir. Bu da daha çok 5-6 yaşından büyük çocuklarda yapılıyor. Çünkü bunları nefes al ver dediğiniz zaman bunları kooperasyon sağlayacak olan yaş 5-6 yaş oluyor. Bu yaştan sonra bu solunum fonksiyon testleri yapılır ve nefes açıcı spreylerden sonra da yine bu test yapılarak değerlendirilir. Akciğerdeki bir sıkışıklığın derecesi değerlendirilmiş olur. Bunun haricinde bazen de özellikle başka hastalıkları düşündüren sık sık enfeksiyon mesela geçiriyorsa immün sistemin de değerlendirilmesi gerekir. Ve bebekliğinden beri ortaya çıkan bir öksürük varsa özellikle kistik fibrozis denilen hastalığın ekarte edilmesi gerekebilir. Ve akciğerde bazen yabancı cisim aspirasyonu olabilir veya vücudumuzdaki solunum yollarındaki silya dediğimiz tüylerin hareketinde bozukluk olan primer silyer diskinezi açısından ipuçları aranabilir. Bu açıdan da farklı testler gerekebilmektedir. Sonuç olarak astımın belirtileri ve muayene bulguları ve yapılan testler sonucunda astım hastalığının olup olmadığı değerlendirilmelidir. Astım hastalığının teşhisi sadece bir teste göre konulmuyor. Özellikle burada klinik tecrübe çok önemli. Astım hastalığının belirtileri çok iyi değerlendirilmeli. Aile öyküsü, çocuğun muayenesindeki egzama, alerjik nezle belirtileri, bütün bunlar değerlendirilerek teşhis konuluyor. Yani sadece bir testle teşhis konulmuyor. Ve teşhis konulduktan sonra tedavisini nasıl yapıyoruz? Neye alerjiniz çıkmışsa bir kere buna karşı korunma önlemleri, kaçınma önlemleri alıyoruz. Bu kaçınma önlemlerini yapabildiğimiz ölçüde yapmaya çalışıyoruz. Daha sonra da ilaç tedavisi yapıyoruz. İlaç tedavisinde de akciğerde meydana gelen iltihaplanmayı düzeltmemiz gerekiyor. Eğer beraberinde alerjik nezle varsa ona yönelik de tedavi vermek gerekiyor. Bunu tedavi etmek için sprey tedaviler vardır, tablet tedaviler vardır. Bazen de özellikle ağır krizlerde kortizon ilaçları da kullanılmaktadır. Ve bu tedavilerin yanında bazen de anti-IgE dediğimiz özellikle immunoglobulin E seviyesi yüksek olan durumlarda bu immunoglobulin E'yi düşüren tedaviler uygulanmaktadır. Ve bu tedavilerin yanında en önemli tedavilerden bir tanesi de immünoterapi dediğimiz alerji aşı tedavisidir. İlaç tedavisi şikayetleri düzeltir, iltihaplanmayı düzeltir ama alerjenler de hasarlamaya devam ediyor. İşte aşı tedavisi hasarlanmayı engeller. Yani akciğerdeki iltihaplanmayı ortadan kaldırır ve ilaç ihtiyacının olmasını engeller. Çünkü şikayet olmaz. Şikayet yok, ilaç ihtiyacı yok. Hayat kalitesi tabii ki çok fazla artar. Onun için alerji aşısı sizin alerjiniz olan maddeye karşı vücudun immün sistemini kuvvetlendiren, bu sayede de akciğerlerin iltihaplanmasını engelleyen bir tedavi yöntemidir. Ve genellikle ilk zamanlar haftada bir yapılır, daha sonra giderek ara açılır ve yavaş yavaş ayda bire geçilir ve en az 3 yıl sürer. Ama faydası 4. 5. aydan sonra olmaya başlar. Ve bu tedavilerin yanında bir de tamamlayıcı tedaviler de kullanılabilir. Bu tamamlayıcı tedavilerden, bitkisel tedavilerden özellikle bal, zerdeçal, zencefil gibi tedavilerde bronşların açılması konusunda fayda sağlayabilir. Ama unutulmamalı ki özellikle bal tedavisinde polenlere karşı alerjiniz varsa, polenlere karşı alerjisi olanlarda bal bazen tetikleme yapabiliyor. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Sonuç olarak astım hastalığı özellikle çocuklarda sık görülen ancak tedavisi mümkün olan
ve hayat kalitesini artırabildiğimiz bir hastalık türüdür. Onun için korkmaya gerek yok. Bu hastalığın tedavisi olabildiğini unutmayalım. Astım hastalığı konusunda belirtileri, teşhisi, tedavisini anlatmış olduk. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güncel videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda Alerji Doktoru Instagram sayfamızı, Alerji Doktoru TikTok sayfamızı takip ederseniz seviniriz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyoruz. Herkese iyi günler.